Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisin İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacağını açıkladı. Kurtulmuş, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanları tarafından kapalı oturumda bilgi verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek sözleri sonrası bölgesel savaşa ilişkin endişeler artmıştı. Konuya ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir toplantı gerçekleşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında meclisin salı günü konuyu gündeme alacağını, ardından partilerin de kapalı bir oturumla bilgilendirileceğini ifade etti. Kurtulmuş, yangın artık kapımıza geldi. İsrail Orta Doğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından gözler Beyrut'a çevrilmiş durumda. İsrail 23 Eylül'de başlattığı saldırılarını da aralıksız sürdürüyor. Biz de şimdi kameralarımızı saldırı altındaki kente çeviriyoruz. Haber Global Güvenlik ve Strateji Muhabiri Murat Karataş'la kameraman Varol Biçer gelişmeleri izliyor. Murat, en son Nasrallah'ın halife olarak görülen Haşim Safiyüddin'in de hedef alındığı biliniyordu. Hatta Suudi bir haber kanalı öldürüldüğü haberini de duyurdu. Ancak İsrail ve Hizbullah'tan henüz resmi bir açıklama yok. Ben öyle zannediyorum. Ama sende yeni bir bilgi varsa senden alalım. İsrail'in hava saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor Beyrut'ta. Dronlar 24 saat havada. Gece gündüz o dronların sesini duymak mümkün. Ve dronların uçuşları beraberinde hava saldırılarını da getiriyor. Dün gece yarısı Beyrut'ta 12 ayrı hava saldırısı düzenlendi. Haşim Safiyettin'in durumu elbette merak konusu. Perşembe akşamı İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği en büyük hava saldırısıydı. Ve o hava saldırısının hedefinde Haşim Safiyettin'in olduğu ifade edilmişti İsrail medyası tarafından. Ancak sonrasında ne İsrail ordusundan ne de Hizbullah'tan herhangi bir açıklama yapıldı. Şu ana kadar akıbetine ilişkin herhangi bir bilgi yok. Aslında Hizbullah'ın bu kadar sessiz kalması da son derece dikkat çekici. Çünkü Perşembe akşamından beri bu iddia gündemde. Özellikle sosyal medyada, çeşitli haber sitelerinde bu iddia gündeme getirildi. Ancak buna rağmen Hizbullah herhangi bir açıklama yapma gereği şu ana kadar hissetmedi. Ancak bir Suudi haber kuruluşu Hasan Nasrallah'ın halefe olduğu düşünülen Haşim Safiyettin'in Cuma günü Güney Beyrut'a düzenlenen, ki şu an aslında görüntüleri izlediğiniz yere çok yakın bir nokta, o saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu arada kameraman Varol Biçer'in bize gösterdiği Dahiye bölgesinde iki mahalle, Mariye ve Tahvita, tamamen yerle bir olmuş durumda. Kameramızla baktığımızda orada sivil yaşama dair herhangi bir belirti bulunmuyor. Bu arada söz konusu bölgenin tamamen Hizbullah kontrolünde olduğunu ve giriş çıkışların haberciler açısından da yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Hizbullah Lübnan'ın güneyindeki bir sınır köyüne düzenledikleri saldırıda da İsrail'in seçkin kuvvetlerinden 20'den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Sadece burada Beyrut'ta değil, Lübnan'ın güneyinde de hareketli saatler yaşanıyor. Hatta orada sık sık Hizbullah üyeleriyle İsrail askerleri arasında çatışmalar da yaşanıyor. Bu arada İsrail'in bir talebi var Birleşmiş Milletler'den. Lübnan ile İsrail sınır hattında görev yapan barış gücü askerlerine Tel Aviv yönetiminden geri çekilme talebi iletildi. İsrail ordusu, kısaca UNIFIL olarak bilinen barış gücünün sınırdaki bazı mevzilerini terk etmesi istiyor. Aslında bu hat mavi hat olarak biliniyor. İsrail'in talebini bu arada yabancı medya kuruluşları da doğrulattı, gündeme getirdi. Barış gücü hali hazırda sınırdan ayrılmayı şu an için düşünmediği ifade edildi. Güvenlik durumunu incelemeye devam ediyorlar. Bu arada gözler bir taraftan Lübnan'a odaklanmışken, Beyrut'a odaklanmışken tabii Filistin'de de yoğun olarak çatışmalar, saldırılar, İsrail'in saldırıları devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugaylarının liderlerinden Said Atala, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus-Şam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda 3 aile üyesiyle birlikte öldürüldü. Evet, saldırılar sürüyor. Kameraman Varol Biçer bize o noktayı gösteriyor. Hala saldırının gerçekleştiği noktalardan birinde 12 ayrı saldırıdan söz etmiştim sadece dün akşam için. O saldırılardan birinin olduğu noktadan hala siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Dronlar havada, bakalım önümüzdeki saatler Lübnan için, Beyrut için neler getirecek?